Filipinlerin başkenti Manila'dan selamlar. 4 gece Boracay'da kaldıktan sonra şimdi Singapur'a gidiyoruz. Singapur'da sadece 24 saatimiz var ve orada bir kapsül otel ayarladık. Çok uyumadan olabildiğince verimli bir gezi yapmaya çalışacağız. Hazırız. Belki 6-7 saat anca uyuruz herhalde. Bakalım. Tamamen spontane gidiyoruz. Manila havalimanı çok büyük. 4 tane terminali var. Ama hepsi birbirinden böyle bağımsız gibi. Yani o bağlantıları yapmak biraz çetrefilli olur ya. Manila'ya gelirseniz, yolunuz düşerse aktarma uçuşunun aynı terminalde olup olmadığını muhakkak bakın. Mesela biz Boracay'a giderken farklı terminaldeydi ve çok çetrefilli oldu diğer terminale geçmemiz. Ekstra zaman ayırmak gerekiyor. Havalimanında tüm operasyonlar 1 saat kadar durdu. Dolayısıyla 1 saat rötarlı gideceğiz. Zaten 24 saatimiz vardı Singapur'da. 1 saatini burada yedik. Ve Singapur'a indik. 1,5 saat gecikmeli indik ama ne yapalım. Pasaporttan kolayca geçtik. Singapur bizden vize istemiyor. O sebeple gayet rahat girip çıkabiliyorsunuz. Valizi hiç yanımıza almıyoruz. Emanete bıraktık. Hızlıca şehir merkezine gideceğiz. Kapsül otele de artık gece yatmaya. Metroya temassız kredi kartınızı okutup direkt binebiliyorsunuz. Hiç bilet almanıza gerek yok. Bu meşhur yapay ağaçların olduğu yere gidiyoruz. Super Trees, süper ağaçlar adında. Eğer yetişebilirsek 20.45'te ışık gösterisi var. 20 dakikamız var. Metrodan çıkarken yine kredi kartımı okutup çıkacağım. Gardens by the Bay. Gençler TikTok çekiyor. İşte süper ağaçlar bunlar. Yaklaşık 10 dakika sonra ışık gösterileri başlayacak. Karşıda gördüğünüzde dünyanın en büyük dönme dolabıymış. O süper ağaçlardan bir iki tane burada var. Toplam 18 tane varmış bu yapay süper ağaçlardan. Asıl büyükler şurada. Bu bulunduğumuz yer yani Gardens by the Bay 3 ana bölümden oluşuyor ve toplam 101 hektarlık alan üzerine kurulmuş. Tabii yapı yapay ama etrafındaki ağaçlar gerçek. Buradaki 18 süper ağacın 11'inde güneş enerjisini değerlendirmek için paneller var. Ve elde edilen enerji de yine bu alanın ışıklandırılmasında kullanılıyor. Gösteri başlıyor. Çok eğlenceli ya.
Wow. Garden Rhapsody is brought to you by Gardens by the Bay and happens every evening. We hope that you... Havalimanından buraya koştur koştur geldik. buna yetişmek için ama çok keyifliydi ya. Yani hani oyuncak gibi ama kocaman yapılar. Tabii ben video çekeceğim diye çok keyfini çıkaramadım. Çok güzeldi. Film sahnesinde gibiydik. Hani sanki Disneyland'deymişsiniz gibi. Buraya normalde bir akşam daha gelip hiç video çekmeden izlemek isterdim ama maalesef yarın akşam uçağımız var. Güzel ama değil mi? Çok güzeldi. Tabii insanlar yatarak izliyordu. O daha da bir keyifli. Burada yine botanik bahçeleri de var böyle ama çok özel bahçeler. Onlara yarın geleceğiz. Şimdilik buraya veda ediyoruz. Dışarısı çok sıcaktı. Böyle AVM'lerin içinden geçe geçe sokak yemeklerinin, gece hayatının olduğu tarafa gidiyoruz. Onlar da TikTok çekiyor. Herkes TikTok çekiyor. Singapur'da nüfus yaklaşık 6 milyon. Bunun yanında ülkede 1,5 milyon ağaç varmış. Yani her 4 kişiye bir ağaç düşüyor. Ki burada arazi, alan çok değerli çünkü bu bulunduğumuz alan daha önceden doldurularak yapılmış. Ülke bu şekilde karasını büyütüyor. Hatta Malezya'dan artık moloz, taş, toprak vesaire getirip 2030'a kadar yüz ölçümünü 100 kilometre kare daha büyütmeyi planlıyormuş. Buranın tepesinde bir meşhur sonsuzluk havuzu var. Onu görmek için sanırım 7-8 dolar civarıydı. Üstüne çıkabiliyorsunuz ama suya giremiyorsunuz. Havuza girmek için mecburen otelde konaklamalısınız. Gökdelenlerin arasından Clark Quay'e gidiyoruz. Clark rıhtımı demekmiş. Bu arada Singapur'da arabalar çok pahalıymış. Onu özellikle yapıyorlarmış insanları toplu taşımaya yönlendirmek için. Tabii toplu taşıma sistemi inanılmaz iyi. Binaların hiç olmadık yerlerinde böyle ağaçlar, büyük çiçekler görebiliyorsunuz. Çünkü gökdelenlerin belli bir kısmı kadarını ağaçlandırma ya da yeşillendirme zorunluluğu var. Tabii bugün Cuma akşamı kalabalığı var. Öyle tahmin ediyorum. Thank you. Tam bizdeki turistik yerler gibi nehir kenarında restoranlar, sürekli sizi davet eden garsonlar. Biz vakit kaybetmemek için bir fast food yedik hızlıca. Daha otele yerleşeceğiz. Daha doğrusu kapsüle yerleşeceğiz. Biraz önce şuradan geldik.
Direksiyon sağda. Tabi İngiliz etkilerini görüyorsunuz. 1860'lı yıllara kadar burada sadece Malaylar varmış. Nüfus da çok azmış. Sonra İngilizler burayı sömürmeye başlamış. Çin ve Hindistan, yani Hintlileri buraya getirmişler. Onun için hani yemek kültürüne bakıyorsunuz, hep baharatlı, acılı yemekler. Hani fast food yeseniz bile öyle. Tabii İngiliz etkisini her yerde görüyorsunuz. Tabii ülke zengin olduğu için her türlü dünya mutfağı da var. %18'i Müslümanmış. Tabii bu bilgileri ben internetten aldım. Tam %100 doğruluğuna emin değilim. %30 kadarı da Budistmiş. Singapur'da konaklama inanılmaz pahalı. Hani hepi topu 7-8 saatinizi geçireceksiniz ama $100'dan, $150'dan aşağıya düzgün bir otel bulmak çok olası değil. O yüzden biz de kapsül otel ayarladık. Hem de böyle bir macera olsun, değişiklik olsun. Evet, kapsülümüzün giriş. Yorumları bayağı iyiydi. İnşallah temizdir. Saat şu an gece 11.30. Resepsiyonda kimse yok ama gördüğünüz gibi buraya anahtarları bırakmışlar. 101 bet 13. 101 nolu oda. Oda hemen buradaymış. Mesela şurada küçük bir dolabınız da var. Değerli eşyalarınızı koymak için. Bir girelim bakalım. Biz kapsüle yerleştik. Bunun gibi yaklaşık 8 tane kapsül var. Çift kişilik hepsi. Gördüğünüz gibi gayet temiz. Hani ferah diyemeyeceğim çünkü kolostrofobiniz varsa hani burası 1,5 metre yok yani. Daha az. 2 tane USB şarj var. Şurada ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Fanın derecesini ayarlıyorsunuz. Yine aynı şekilde. Burada da ışığı. Wow. Çok romantik. Pembe de var. Böyle uyuyalım. Yeşil. Şurada işte telefonu ıvır zıvır koyarsınız. Şurada priz var. Yani burası kadın erkek karışık. Öyle bir odadayız işte. Burayı da indiriyorsunuz ve daha da aşağı iniyor. Artık size özel odanızdasınız. Ne gülüyorsun kız?
kalacağın aklına gelir miydi? Kolay gelmezdi. Bu arada çarşaf, yorgan var, pike gibi. 2 tane de havlu. Orada askı. Aslında neye ihtiyacınız varsa hepsini bir şekilde yerleştirmişler. Şu an Singapur sıcak ama kapsül gayet serin. Şimdi benim çantada bilgisayar, drone, kamera her şey olduğu için o dolaba bırakmıyorum. Köşede duracak. Bizim oda buraydı. Valizleri dışarı bırakıyorsunuz mecburen. Bir size tuvalet, banyoyu, mutfağı göstereyim. Burada ortak kullanım için mutfak var. 3 tane böyle duş var. Duş, tuvalet birlikte. Tabi buraları biz kullanmayacağız. Sabah zaten çıkıp gideceğiz. Çamaşır yıkama ücretsiz. Sadece deterjan da var orada. Tamamen yıkama ve kurutma ücretsiz. Sağa sola eşyalarımızı yerleştirdik. Artık yatma zamanı. Geceyi kapsül otelde geçirdik. Tabii ben daha önce kalmıştım. Biraz alışkınım diyebilirim. Hiç alışkın değildim. Ama zorlanmadım, uyuyabildim. Vallahi ben deliksiz uyudum. Bir sabaha karşı uyanmışım. O kadar. Gayet dincim. Sabah saat 9. Şimdi metroyla yine merkeze geçeceğiz. Düzgün bir kapsül otel seçtiniz mi bence tercih edilebilir. Aslında dün akşam gittiğimiz yere bugün gündüz de gidecektik. Çünkü orada Cloud Forest diye çok güzel bir yer var. Hatta yapay en yüksek şelale de onun içinde. Ama orası biletli ve online bilet almaya çalıştık. Maalesef bugüne bilet vermiyor. Bugüne bilet alamadığımız için de gidemedik. Aslında oraya çok gitmek istiyordum. Hem video da çekmek istiyordum orada ama maalesef. Diğer bir problem gündüz aşırı sıcak. Orayı da gündüz gezmek o nemde çok zor. O sebeple havalimanına gideceğiz. Çünkü Singapur'un havalimanı da çok meşhur. Bir gününüzü orada geçirebilirsiniz diyorlar. Singapur'da beni şaşırtan şey metroların eskiliği oldu. Hani 12 yıl önce buraya geldiğimde şaşırmıştım bu toplu taşımaya. Çok moderndi. Hala da modern. Sistem iyi ama vagonlar eski. Havalandırmada bir tık yetersiz. Singapur'da tabii bazı ilginç kurallar var. Ülkede sakız satışı yasak. Bunun sebebi şöyle yazıyor internette. Doğru yalan bilmiyorum. Zamanında bir Amerikalı metroda sakız çiğneyip sakızı da metronun kapısına yapıştırmış güya. Ve kapı kapanmamış. 1-2 saat röter yapmış. Ondan sonra sakızı yasaklamışlar. İnandırıcı geldi mi sana? Böyle diyorlar. Ama sakız yok gerçekten. Yani baktım birkaç markete yok. Havalimanına geldik. Burada bir 4-5 saat vaktimiz var.
Bu metro değil, havalimanının içinde ücretsiz bir transfer aracı. Burası Jebel Alışveriş Merkezi. 8 katlıymış. Oraya da gideceğiz tabii. Şimdi şelale karşımıza çıkacak. Evet. Biraz önce bunu yukarıdan çekmiştik, şelaleyi. Bu aşağıya da iniyormuş ya böyle. Çok iyi ya. Burada tabii aradığınız her markayı bulabilirsiniz de fiyatlar nasıl bir ona bakalım. Mesela Samsonite'a baktım. Türkiye'ye göre bir tık daha hesaplı. Tabii daha her yerini gezmedik ama ne diyorsun fiyatlara? Güzel. Ha, fiyatlar pahalı. Yani Singapur'da biz bir outlet'e gittik. Neydi adı? IMM diye bir outlet. Orada gerçekten hesaplı şeyler vardı. Ama bu havalimanındaki shopping center, alışveriş merkezi biraz pahalı. Singapur'da su çok değerli. Tuvalet giderlerindeki su bile bir şekilde değerlendirilip içme suyu olarak çeşmeden geri size geliyor. Bu nasıl oluyor derseniz tuvalet giderleri direkt toprağa gidiyor ve yeraltı su kaynaklarına bağlanıyor. Hani doğal yöntemlerle. Su orada filtrelenip tekrar kaynak suyu olarak içme suyu halinde evdeki çeşmeden alınabiliyor ve yapılan testlerde marketten parayla aldığınız suya kıyasla o çeşmedeki suyun daha temiz ve içilebilir olduğu biliniyor, anlaşılıyor. Bir şuraya bakalım. Birçok bilindik marka var. Bu Adidas, Nike ve benzeri markalar yaklaşık %30, %40 daha ucuz. Hatta bazı modelleri belki yarı yarıya diyebilirim. Pasaport kontrolden geçtik. Zülal tabii çok mutlu. Böyle yerlerde şaka diyorum da ben de seviyorum yani. Bazen hani almak istediğim bir şey oluyor ve hesaplı, indirimli denk gelebiliyor. Mesela bunu indirimli almışız. Yani yarı yarıya indirim vardı. Türkiye'de 800 liraymış. Burada 270 liraya geldi. Gözaltı kapatıcısı ya işte. Öğreniyor. Böyle baya hesaplıya geldi. Bendeki bir kredi kartı sayesinde neredeyse hemen uluslararası her havalimanında böyle launchlara ücretsiz girebiliyoruz. Karnımızı doyurduk. Artık uçağı bekleyeceğiz. Tam 24 saatte elimizden geldiğince Singapur'u gördük. Ne diyorsun? Güzeldi, çok güzel. Filipinler'den sonra tabii ki tamamen ayrı bir dünya. Dünkü ışık gösterisi çok güzeldi. O bahçe, park. Bu dünyadan değil gibiydi yani. Film setinin içinde gibiydik.
Genel itibariyle de ülke güzel, düzenli, Modern. çok modern, evet, çok düzenli. Tabii ki yani ortalamanın üstünde buradaki fiyatlar. Hani özellikle de konaklama fiyatları maalesef pahalı. Yani dünya ortalamasının üzerinde. Yeme içme derseniz bence makul fiyatlara da yemek bulunabiliyor. Bir restorana giderseniz tabii ki rakamlar yükselir ama bir fast food mağazasına, restoranına giderseniz kişi başı 5-6 dolara bile karnınızı doyurabilirsiniz. Tabii zaman çok kısıtlıydı ama diğer yandan Singapur'da da zaten 4-5 günlük yapılacak bir şey zaten yok. Biz aktarmada o ki burada bekleyeceğiz. Onu böyle bir 24 saat tuttuk. Olur ya hani bu taraflara gelirseniz Singapur'da 24 saat kalınır. Alışveriş yapılabilir ama fiyatlar öyle çok hesaplı değil her şeyde. Ama işte videoda bahsettim, biz bazı spor markalarında Türkiye'ye kıyasla %30 daha hesaplı. Eğer outlet'e giderseniz orada daha da indirimliydi. Evet, yani 2 parça, 3 parça, 4 parça, her parça sayınız arttığında indirim oranı artıyor. Orası iyiydi. Bu hani Hong Kong'da da vardı. Yani outlet'e ya da bir alışverişe gidiyorsun. 2-3 parça ve üzeri alırsan gerçekten sağlam indirim yapıyorlar. Singapur'a ben 12 yıl sonra tekrar geldim. Ülke tabii daha da modern olmuş. Gökdelen sayıları artmış bence. Bir de o dün gittiğimiz park çok iyiydi. Yani benim geldiğim zaman o yoktu. Orayı gündüz göremedik maalesef. Artık sonraki sefer diyeyim ama ne zaman geliriz bilmiyorum yani. Ülkenin temizliği nasıl ama? Tertemiz. Gerçekten. Sanki yani buraya gelmeden önce okumuştum. Geceleri ülkeyi temizliyorlar, sabah tertemiz bir şehre uyanıyorsunuz falan diye. Gerçekten öyle bir his var. Her yer tertemiz. Havalimanının yani birçok yeri halıyla kaplı. Hani yat yuvarlan neredeyse. Sokakta herhangi bir yerde yok en ufak bir çöp, kağıt bile bir şey görmüyorsun. Yani o bir de özellikle hani Tayland'dan, Filipinler'den sonra evet çok hani bir şey demek istemiyoruz diğer ülkelere ama öyle de bir durum var. Bir de hani Google'a Singapur yazdığınızda hep yasaklar ülkesi diye çıkıyor. Bir sürü yok o yasak bu yasak diye de ben bir tane bir güvenlik personeli görmedim. Ne AVM'ye girerken ne havalimanına girerken X-ray'den bile geçmiyorsunuz. Ancak hani pasaport kontrolünden sonra geçiyorsunuz. Yani güvenlikle ilgili zaten en ufak bir problem yok. Yani spesifik olarak biz şu yasak bu yasak onları araştıralım demedik ama geziyorsun normal kafana göre. Hani yaya geçtiğinde kırmızı yanarken geçmek yasakmış. Zaten geçme yani. Çünkü buradaki trafik ne bileyim zaten yayaya öncelikli dizayn edilmiş. Onu hissediyorsunuz. Kaldırımlar geniş. Yani yasak konusunu çok ne bileyim öyle dert edilecek, kafaya takılacak bir durum yok orada. Çok fazla Hintli var. Çinli var. Ülkeyi karışık. Hani ülkede Hintlileri çok görüyorsunuz. Hani ama değil yani böyle şimdi mesela bazı ülkelere gidiyorsun. O gibi ülkeler alt işlerde çalışıyor. O gibi ülkeden gelenler alt işlerde çalışıyor. Burada ise hani daha iyi pozisyonda çalıştıklarını hissediyorsun onların. Yani muhtemelen yazılımla ilgili bölümlerde, konularda çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Ama tabii 24 saatte bunları anlayabilmek o çok olası değil. Yani onlar hani bir araştırma konusu. Biz sadece gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Peki hani ülkeyi nasıl buldun? Yani ülke diyorum Singapur küçücük bir yer zaten. Şehir Bizim bir şehir kadar anca belki daha da küçüktür. Nasıl buldun? Çok güzel, yemyeşil, tertemiz. Yani yeşilliği zaten çok ilgi çekiyor. Kocaman gökdelenlerin içinden ağaçlar çıkıyor. Ara katlara böyle bahçeler yapmışlar. İşte dün Mehmet de bahsetmişti tavanlarında zaten sanırım 50 hektar yeşil alan bulundurmak zorundalarmış o gökdelenlerin. Yani çok güzel, yemyeşil. O beton yormuyor yani bir süre sonra sizi. Toplu taşıma güzel ama metrolar eskimiş. Belediye çalışmıyor. Metrolar eskimiş, onların bir yenilenmesi lazım bence.
Onun haricinde dediğim gibi gelinip 1-2 gün gezilir. Kapsül otelde kalınır. Kapsül otelde kaldık. O da değişik bir tecrübeydi. Çünkü hani gecelik biz $40 verdik. Kişi başı $20 gelir. Otel baksanız $100 bile otel bulmanız çok zor. Biz şimdi buradan Malezya'nın Sabah bölgesine gidiyoruz. Kota Kinabalu'ya. Bir haftada o bölgeyi gezeceğiz. Orada çok böyle ilginç, güzel, Asya'nın Amazon'u denilen yerler var. Bakalım onları güzel güzel gezeceğiz inşallah. Heyecanlıyım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.